Merhaba, ben Nesibe. Yeşilin Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle hamur açmayı bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği, oklava kullanmadan, tek tek açmadan, sadece iki bezeyle yapılan, pul pul dökülen, kat kat ayrılan kolay Arnavut böreği tarifi paylaşıyorum. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Böreğimizin hamuru için öncelikle derin bir kabın içerisine 2,5 su bardağı ılık su alalım. Suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve bunları tuz çözünene kadar spatula ile karıştıralım. Tuzlu suyun içerisine öncelikle 4 su bardağı un ekleyelim. Ve bu malzemeleri bir spatula yardımıyla önce iyice bir karıştıralım. Daha sonra yavaş yavaş un eklemeye devam edelim. Malzemeleri böyle spatula ile karıştırdıktan sonra spatulayı elimizle sıyıralım ve artık hamurumuzu elimizle yoğurmaya başlayalım. Ben bu videoyu çekerken toplamda 6 su bardağı undan bir parmak eksik un kullandım. Tabii ki bu kullanılan un miktarı sizin kullandığınız unun kalitesine göre değişecektir. O yüzden lütfen siz de unu yavaş yavaş ekleyin. Hamur iyice toparlanıp elimizden sıyrılana kadar hamuru güzelce yoğuralım. Eğer isterseniz hamuru daha iyi yoğurmak için tezgah üzerinde yoğurmaya devam edebilirsiniz. İster karıştırma kabının içerisinde, isterseniz tezgah üzerinde yaklaşık 8-10 dakika kadar hamuru pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım. Hamuru bir bıçak yardımıyla iki eşit parçaya bölelim ve bu parçaları da güzelce beze haline getirelim. Sonuçta elde etmemiz gereken hamur, gördüğünüz gibi ele yapışmayan ama aşırı sert de olmayan bir hamur olmalı. Hamuru görüyorsunuz, pürüzsüz, yumuşak bir hamur, çok sert bir hamur değil. İki bezeyi de güzelce hazırladıktan sonra bir tepsinin tabanını yağlayalım. Bezeleri bu tepsiye alalım. Bezelerin üzerine temiz bir poşet örtelim ve bezeleri bir kenarda dinlenmeye alalım. Bezeler kenarda dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlayalım. Ben böreği pırasalı kıymalı iç harçla hazırladım. Siz istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Böreği yaparken 4 tane pırasa kullandım. Börek iç harçlarında pırasanın yeşil yapraklarını da kullandığım için pırasanın yeşil yapraklarını gördüğünüz gibi tek tek ayırıp iyice yıkadım. Pırasanın yeşil ve beyaz kısımlarını ayrı ayrı gördüğünüz gibi doğrayalım. Tabanı geniş bir tavayı ocağa alalım. Ocağın altını en yüksek seviyede açalım ve tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. Pırasaların doğranmış yeşil kısımlarını tavanın içerisine alıp kavurmaya başlayalım. Yeşil kısımlar daha sert olduğu için önce onları kavurmamız gerekiyor. Pırasaların yeşil yapraklarını yüksek ateşte 1-2 dakika kadar kavurduktan sonra pırasaların o diriliği kaybolmaya başladığı zaman tavanın içerisine 200-250 gram kadar kıyma alalım. Siz isterseniz kıyma eklemeyebilirsiniz. Sade pırasalı da gayet güzel oluyor. Kıymayı da pırasalarla birlikte yüksek ateşte 2-3 dakika kadar kavuralım. Kıymayı çok fazla kurutmadan pırasaların beyaz kısımlarını da ekleyelim. Pırasaların beyaz kısmını da yüksek ateşte kavurmaya devam edelim. Damak zevkinize göre tuz ekleyin. Damak zevkinize göre karabiber ekleyin ve yine damak zevkinize göre pul biber ekleyin. Bütün malzemeleri güzelce karıştıralım ve iç harcımızı yüksek ateşte 4-5 dakika kadar daha kavurmaya devam edelim. Son eklediğimiz pırasalar da gayet güzel piştiği zaman
tamamen eriyip yok olmadan önce kıymayı da aşırı kurutmadan ocağın altını kapatalım ve iç harcımızı soğuması için bir kenara alalım. Biz iç harcı hazırlarken hamurlarımız da gayet güzel dinlendi, sakız gibi oldu. Tezgahın üzerine bolca un alalım. İlk bezeyi tezgaha alalım. Bezenin üzerine de birazcık un serpelim. Bezeyi bir alt üst edelim. Altında yeterince un olduğuna emin olalım. Biz hamuru açarken tezgaha yapışmasın. Ve merdane yardımıyla hamurumuzu büyütelim. Hamuru merdane ile büyütürken özellikle kenarlarının kalın kalmaması için, kenarlarının yeterince ince olması için merdaneyi hamurun ortasından kenarlara doğru çekin. Hamur zaten çok güzel bir hamur olduğu için, sakız gibi bir hamur olduğu için çok da kolaylıkla hemencecik açılıveriyor. Hamuru yağlamadan önce hamurun etrafındaki fazla unları toparlayalım. Hamurun kenarlarından korkmadan çekiştirerek hamurun tezgaha yapışmadığından emin olalım. Yaklaşık 80 gram kadar tereyağını eritelim. Tereyağının içerisine 1 çay bardağına yakın sıvı yağ ekleyelim ve bu iki yağı birbirine karıştıralım. Bu yağ karışımından hamurun her tarafına bolca dökelim. Bir fırça yardımıyla hamurun her tarafını iyice yağlayalım. Hamurun her tarafının çok iyi bir şekilde yağlandığından emin olun. Eğer hamuru yeterince yağlamazsanız hamurları katlayıp böreğimizi yaptığımızda hamurlar birbirine yapışır. O zaman da kat kat tel tel ayrılmaz. Hamurun her tarafını güzelce yağladıktan sonra sanki hamurun tam ortasında büyük yuvarlak bir tabak varmış gibi düşünerek hamurun kenarlarından keselim. Gördüğünüz gibi hamurun ortasını bıraktım. Kenarlarından 8 eşit parçaya böldüm. Ve bu oluşan hamur yapraklarını ortaya doğru gördüğünüz gibi katlayalım. Yaprakları ortaya doğru katlarken bir tane katlayıp bir tane atlayarak ilerleyelim. Ortaya doğru katladığımız hamurun kenarlarından çekiştirerek alttaki hamura yapıştıralım. Bu hamur yapraklarını alttaki hamura yapıştırırken özellikle hamur yapraklarının kesilmemiş kısımları olan dışta kalan kısımlarını sündürürseniz o zaman böreğinizin bütün katları aynı incelikte, kenarları da aynı incelikte olur. Bütün yaprakları böyle ortaya doğru kapatalım. Hamuru alt üst edelim. Gerekirse hamurun altına tekrar un serpelim. Hamuru büyütürken hamur tezgaha yapışmasın. Ve merdane yardımıyla hamuru büyütelim. Hamuru merdane ile büyütürken yine hamurun kenarlarına bastırarak büyütürseniz o zaman hamurun ortasındaki katlar birbirine yapışmaz ve kenarları da gayet ince, gayet çıtır çıtır olur. Hamuru böyle merdane ile kullanacağımız tepsi büyüklüğünde büyütelim. Tepsinin tabanını bir fırçayla güzelce yağlayalım. Hamuru gördüğünüz gibi katlayıp hamuru tepsinin içerisine alalım. Hamuru tepsinin içerisine güzelce yerleştirelim. Hamuru tepsinin içerisinde yerleştirirken gerekirse hamurun kenarlarından yavaşça çekerek hamuru tepsiye göre büyütebilirsiniz. Hamurun içerisine iç malzeme koyacağımız için iç malzemenin taşmaması adına hamuru gördüğünüz gibi tepsinin kenarlarında biraz yukarıya doğru çekiştirdim. Hamurun üzerine artık tamamen soğumuş olan iç malzememizi koyalım ve iç malzemeyi hamurun her tarafına eşit gelecek şekilde gördüğünüz gibi yayalım. Tepsiyi bir kenara alalım, tezgahı unlayalım ve hamurun ikinci bezesini de tezgahın üzerine alalım. Bezenin üzerine de birazcık un serpip
Tıpkı birinci hamuru açtığımız gibi merdane ile ortadan kenarlarına doğru bu hamuru da büyütelim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz, beğen tuşuna basıp yorumlar kısmına da küçük bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu hamurun üzerini de tıpkı ilk hamurdaki gibi her tarafını güzelce bolca yağlayalım. Hamuru yine aynı şekilde kenarlarından keselim. Ve yine aynı şekilde oluşan hamur yapraklarını ortaya doğru katlayalım. Yaprakların dışa bakan kısımlarını sündürerek alttaki hamura yapıştıralım. Bu tarifi başkalarının görmesi için videonun linkini sosyal mecralarda paylaşırsanız, mutfağımda hazırladığım diğer lezzetlerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil sesini açarsanız, kanalımın büyümesinde bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ve aynı şekilde merdane ile hamuru yavaş yavaş büyütelim. Bu ikinci hamur tepsinin üzerine konulacağı için hamuru ilk hamur kadar büyütmemize gerek yok. Daha küçük bırakabilirsiniz. Hamuru iç harcının üzerine alalım ve gerekirse hamuru birazcık çekiştirerek hamurla iç harcının üzerini tamamen kapatalım. Alttaki hamurdan hafifçe çekerek üstteki hamurun üzerine parmağımızla bastıralım. Böyle alttaki hamuru üsttekine küçük küçük bastırarak bütün böreğin etrafını dolanalım. Keskin bir bıçak yardımıyla böreği istediğimiz şekilde keselim. Böreği kestikten sonra böreğin üzerini kalan yağımızla bolca yağlayalım. Ve böreğimizi önceden ısıtılmış alt üst ayar 230 derece fansız fırında pişmeye bırakalım. Böreğin pişme süresi sizin fırınınızın kapasitesine ve böreğinizin büyüklüğüne göre değişecektir. Böreğiniz nar gibi kızardığı zaman artık böreğinizi fırından alabilirsiniz. Börek fırından çıktığı zaman üzerini temiz bir bezle örtelim ve dinlenmeye bırakalım. Dinlenen böreğimizi gönlümüzce servis edelim. Umarım bu çok kolay ama çok lezzetli Arnavut böreği tarifini beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde dener, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Başka tariflerde buluşmak üzere, sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.